14 Ekim 1066. Güney İngiltere'de, Senlac Tepesi'nin yamaçlarında iki ordu birbirine kilitlenmiş durumda. Bugün, bir krallığın kaderini ve bir efsanenin doğuşunu belirleyecek. Ocak 1066'da Kral Edyard'ın ölümüyle İngiltere tahtı boşalmıştı. Harold Godwinson taç giydi ama tahta hak iddia eden iki güçlü rakibi vardı, Norveç Kralı Harald Hardrada ve Normandiya Dükü William. 25 Eylül 1066'da Harold, Stamford Bridge Norveçlileri ağır bir yenilgiye uğrattı. Ancak zaferin sevinci uzun sürmedi, 3 gün sonra William, Normandiya'dan İngiltere kıyılarına asker çıkarmıştı bile. Harold, yorgun ordusunu topladı ve 250 milden fazla yol kat ederek güneye, Normandiyalılara karşı yürüdü. Askerleri dinlenmemiş, güçleri tükenmek üzereydi. 14 Ekim sabahı, iki ordu Senlac Tepesi'nde karşı karşıya geldi. Harold, adamlarını tepenin zirvesine, sık bir kalkan duvarı halinde dizdi. Harold'un gücü, tecrübeli Housecarl muhafızları ve köylü askerlerden oluşan FYRD birlikleriydi. Karşılarında William'ın piyadeleri, okçuları ve zırhlı Norman süvarileri bekliyordu. Savaş, Norman okçularının tepeye doğru attığı ok yağmuruyla başladı. Ancak yukarıdan bakan kalkan duvarına karşı ilk saldırı etkisiz kaldı. Norman süvari hücumları art arda kalkan duvarına çarptı ve geri püskürtüldü. Bir an William'ın öldüğü söylentisi Norman saflarında paniğe yol açtı. William, miğferini çıkarıp yüzünü göstererek hayatta olduğunu kanıtladı ve dağılan birliklerini yeniden topladı. O an, savaşın gidişatını değiştirecekti. Normanlar sahte geri çekilme taktiğini kullandı, İngiliz askerlerinden bazıları peşlerinden inip düzeni bozdu. Bu hata, kalkan duvarında kritik gedikler açtı. Öğleden sonraya doğru savaş bir yıpratma mücadelesine dönüştü. Saatler süren çatışma, her iki taraftan da ağır kayıplar aldı. Akşama doğru, kalkan duvarı zayıflamıştı. Ve tam bu anda, tarihin en tartışmalı sahnelerinden biri yaşandı, Kral Harold'un ölümü. Efsaneye göre bir ok, Harold'un gözüne saplandı ve onu yere serdi. Bu görüntü, yüzyıllardır Hastings Savaşı'nın en bilinen simgesi olarak anlatılır. Bu sahnenin en önemli kanıtı Bayeux Gobleni'dir, 1070'lerde dokunan bu dev işlemede gözüne ok saplanmış bir figür görülür. Ancak bu figürün gerçekten Harold olup olmadığı hala tartışmalıdır. Dönemin diğer kaynakları farklı bir hikaye anlatır. Germain de Hastinga Proeo adlı şiire göre Harold, 4 Norman şövalyesi tarafından kılıçla öldürülmüştü, ok değil. Ok efsanesi ise ancak yıllar sonra, tarihçi Orderic Vitalis'in yazılarında netleşti. Bu da akla soruyu getiriyor, efsane mi gerçeği süslüyor, yoksa unutulan bir ayrıntıyı mı hatırlatıyor? Harold'un ölümüyle Anglo-Sakson direnişi çöktü. Kalan askerler dağıldı ve Senlac Tepesi, İngiltere tarihinin en kanlı dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. William, artık Fatih unvanıyla anılacaktı. 25 Aralık 1066'da Westminster Manastırı'nda İngiltere Kralı olarak taç giydi ve Norman fethi resmen başladı. Bugün Bayeux Gobleni, Fransa'da hala sergilenmekte ve o efsanevi sahneyi göstermeye devam ediyor. Ama tarihçiler hala emin değil, Harold gerçekten bir okla mı öldü? Belki de gerçek, ok ile kılıcın arasında bir yerde kayboldu, bir kralın son anları, zamanın ve efsanenin dokusuna karıştı. Hastings Savaşı, sadece bir krallığın değil, bir efsanenin de doğduğu yerdi. Ve 9 asır sonra bile, o tek ok hala tarihçileri tartıştırmaya devam ediyor.